Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde, yani 92. bölümde aslında normalde dün yeni bölümün olması gerekiyordu ama yeni bölüm yayınlanmadı. Tüm ayrıntılı ve detayları aktaracağım, neden yayınlanmadı. Bununla alakalı gelişmelere bakacağız. Ve yine dizide neler olacak, bunlarla alakalı gelişmelere bakacağız. Hadi hemen konumuza geçelim. Sadece abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. 150 beğeni bekliyoruz. Şimdi biliyorsunuz hastanede set çekimleri devam ediyordu, bitmişti ve bugün itibariyle tekrardan hastane çekimleri başladı. Bazıları senaryonun değiştiğini söylüyor ki bunun tabii ki yaşanma ihtimali var. Senaryo değişebilir ama benim düşüncem açıkçası senaryo bence değişmedi. Hastane çekimleri vardı, sadece birkaç gün ara verildi ve tekrardan hastane çekimleri oluyor. Yani ben senaryonun değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Sadece hastane çekimleri birkaç günlüğüne ara verilmişti. Şimdi tekrardan devam ediliyor. Onun dışında hastaneden gelen görüntüler, hastane setinden gelen görüntüler bu şekilde. Az önce İfakat ve Gülgün ile görüntüler geldi. Bu fotoğrafta da yine Kazım Ağa'nın görüntüleri hastaneden bu şekilde geldi. Set tabii ki kameralar çekmeden önce bu şekilde oyunculara bakım yapıldı. Şimdi dizi neden yayınlanmadı bu hafta? Normalde çarşamba günü yapılan fragmanda vesaire cuma günü yeni bölüm diye yazıyordu. Yani burada bir hata var öncelikle. Yani madem bölüm yayınlanmayacaktı, hani cuma günü yeni bölüm vesaire diye fragmanda yazılmamalıydı. Bu benim düşüncem açıkçası. Tabii ki elbet illa bir şey çıkmıştır ve dizi yayınlanmamıştır ki aslında bunun zaten asıl sebebi de yangın. Hani biliyorsunuz ülkemizde bir yangın meydana geldi otelde ve birçok vatandaşımız yine hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz ama bu süreçte dediğim gibi bu zaten yaşanmıştı. O nedenle hani dizinin fragmanı yayınlandığında cuma günü yeni bölüm diye yayınlanmasaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. İkinci fragman elbette gelecek. İkinci fragman pazartesi filan veya salı günü gelebilir. Zaten fragman günleri tamamen karıştı artık. Yani gününde fragman gelmiyor. İkinci fragmanda pazartesi veya salı gelir diye tahmin ediyoruz çünkü şu anda çekimler devam ediyor. Bunun dışında şimdi yeni bölümde neler olacak, birazcık bu konudan sizlere bahsedelim. Arkadaşlar, Ferit karakteri çıldıracak, onu söyleyeyim, ve hatta bu bölümde Ferit'in icraatlarını bile görebilirsiniz. Yani bu tabii ki iyi bir şey ve önemli bir şey ama bir yandan da bana saçma gelen bir durum var, o da şu: Ferit'in vurulup hastaneye kaldırılıp bir anda ayaklanıp bu sefer bir bölüm içerisinde ayaklanıp büyük hanıma karşı gelmesi. Yani Ferit tabii ki büyük hanıma karşı gelecek ama bunların hepsinin bir bölümde yaşanması, bir bölümün içerisinde yaşanması bana birazcık saçma geldi. Yani Ferit'in ayaklanması, işte hastaneden çıktığı ve bu çocuk kurşunu yedi. Yani birazcık senaryolarda bir tık daha böyle bir gerçekçilik olsa çok daha iyi olur diye ben düşünüyorum sadece. Çünkü dediğim gibi hani bir bölümde bunların hepsinin yaşanması açıkçası çok da yani mantıklı değil. O yüzden keşke birazcık daha güzel bir senaryo, daha böyle gerçekçi olsaydı daha güzel olabilirdi. Elbette bunun bir sebebi vardır. Yani onlar da belki senaryo yazan da bu şekilde istemiyor ama bu şekilde ben bir düşüncemi söyleyeyim ama dediğim gibi Ferit çıldıracak arkadaşlar. Abidin'i, özellikle diziden Abidin'in kardeşi çıkabilir. Evet, bu ciddi anlamda sizlere zaten merak uyandırıyor. Abidin'in kardeşi bu bölüm veya bir 2-3 bölüm içerisinde diziden çıkabilir. Çıkma sebebi de Ferit'e karşı yaptıkları. Yani Ferit muhtemelen Abidin'in kardeşini vuracak gibi gözüküyor ve 2-3 bölüm içerisinden de diziden çıkacak gibi duruyor Abidin'in kardeşi. Bununla birlikte hani hayatını kaybeden birisi vardı fragmanın sonunda, işte başımız sağ olsun diyor baktığımızda fragmanda. Peki bu kim? Yani diziden ayrılan kim? Diziden birisi mi ayrılıyor? Arkadaşlar, yüksek bir ihtimalle diziden ayrılan birisi yok. Suna da diziden ayrılmıyor. Yani burada ayrılan kişi, şöyle söyleyeyim sizlere, Esme'nin çocuğu olabilir. Yani yüksek bir ihtimal, araştırmalara da yine baktığımızda birçok kişi de bu şekilde söylüyor. Esme'nin çocuğu, Esme hamileydi biliyorsunuz ve biz sizlere ne söylüyorduk? Esme muhtemelen çocuğunu kaybedecek. Ve sizlere kaybedecek diyorduk. Muhtemelen de bu şekilde kaybedecek. İşte Hattuçala da muhtemelen doktorlardan aldığı bilgiyi de bu şekilde söyleyecek arkadaşlar. Yani çocuğu kaybettik, başımız sağ olsun diye bu şekilde söyleyecek. Ama dediğim gibi yüksek bir ihtimalle Esme'nin çocuğu olmayacak, doğmayacak. Bu birinci ihtimal. İlk sırada Esme'nin çocuğu yer alıyor. İkinci ihtimalde Suna'nın çocuğu. Yani biliyorsunuz Suna da hamileymiş. Biliyorsunuz Suna da gebeymiş. Fragmanda tabii ki gördüğümüz kadarıyla. Eğer böyle bir şey varsa ikinci ihtimalle Suna'nın çocuğu doğmayacak.
Ama yüksek bir ihtimalle hani Esme'nin çocuğu gibi duruyor açıkçası. Hani o başımız sağ olsun denilen kısımda Esme'nin çocuğunun hayatını kaybettiği ne söyleyebiliriz açıkçası, o şekilde duruyor. Bunun dışında arkadaşlar baktığımızda dizide tabii ki önemli yeni gelişmeler yaşanıyor. Ama Büyük Hanım sorunu birazcık daha devam edecek. Özellikle 2 bölüm içerisinde, 3 bölüm içerisinde Büyük Hanım sorunu ciddi anlamda yavaşlasa da, bakın Büyük Hanım sorunu ciddi anlamda yavaşlayacak ama buradaki asıl sorun da bu sefer şirket olacak. Yani şirket, biliyorsunuz şirketteki ustalar, şirketin taş yapımları, yüzüktür şeydir yapımları ustalar tarafından durdu. Yani ustalar çalışmayı durdurdu. Ustalar çalışmıyor. Zaten en son bölümde bunu görmüştünüz. Ustaların işi bıraktığını tekrardan görmüştünüz ve bunun içerisinde tabii ki Büyük Hanım'ın da yine parmağı var ama ustaların hepsi Büyük Hanım'a çalışmıyor elbette. Onların içerisinde bir kişi var. Kaçak, o da Büyük Hanım'ın aslında çalışan kişi, Büyük Hanım'a çalışan kişi ve oradaki herkesi caydırdı. Tekrardan işi bıraktırdı. O nedenle Büyük Hanım sorunu, Korhanlar için işte Abidin sorunu vesaire 3 bölüm içerisinde, 2 bölüm içerisinde yavaşlayacak. Yani büyük bir sorun aralarında kalmayacak. Elbette sorunlar yaşanacak ama hani büyük sorunlar olmayacak. Ve ardından da zaten bu sorunlar, Büyük Hanım sorunu kalkarak 2-3 bölüm içerisinde, yani yavaşlayarak, daha doğrusu hemen kalkmayacaktır. Yavaşlayarak ardından da şunu söyleyeyim sizlere. Baktığımızda ciddi anlamda Korhanları şirket sorunu başlayacak. Tabii ki şirket sorununun başlamasıyla beraber de dizi birazcık daha o yönde gidecek ve ilerleyen bölümlerde Seyran'ın çocuğu. Bakın bunu unutmayın. Bu arada tekrar buraya da geleyim hemen. Seyran'ın çocuğu olmayacak arkadaşlar. Yani en son hani olmayacağı söylenmişti ve orada kaldı o olay. Ardından Seyran'ın çocuğunun olup olmayacağı ortada yok. Seyran tabii ki bununla ilgili ilerleyen bölümlerde tedavi olacak. Yani Seyran tedavi alacak. Tedavi olacak ilerleyen bölümlerde. Bu Korhan sorunu, Korhanların şirket sorunu, aynı zamanda Büyük Hanım sorunu bittikten sonra, Abidin sorunu bittikten sonra Seyran arkadaşlar tekrardan tedavi olmaya başlayacak. Bazı sorunlar yaşayacak ve ilerleyen bölümlerde bu şekilde devam edecek. Onu sizlere söyleyeyim. Yani Seyran'ın hamile kalamama olayı şu an ortadan kalkmış gibi gözükse de böyle bir şey söz konusu değil. İlerleyen bölümlerde Seyran'ın tekrardan hamile olamayacağı konusu gündeme gelecek dizi içerisinde ve Seyran tedavilerine vesaire başlayacak. Açıkçası sizlere de bu şekilde bunu da net olarak söyleyeyim. Ardından da Ferit'le evlenme konusu ve çocuk konuları yavaş yavaş devreye girip ardından dizi final yapacak. Tabii ki bu yavaş yavaş ilerleyecek. Ara ara yeni sorunlar da çıkacak bu süreçte elbette. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. En az 150 beğeni sizlerden bekliyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yarınki videoda görüşmek üzere.